Ejderhalara ilişkin anlatımlar ne zaman başladı? Diğer pek çok efsane gibi başlangıç tarihi tam olarak bilinmiyor. Ama ejderhalar ilk olarak M.Ö. 4000'lerde Sümer kayıtlarında karşımıza çıkıyor. Ardından geçen sıralı zaman döngüsünde Antik Yunan'da, Atina'daki pek çok binanın duvarlarını süslüyor ejderhalar. Ejderhanın İngilizce karşılığı olan dragon, Yunanca'dan türemiş ve her türlü devasa yılan için kullanılmıştır. Yazılı kayıtlara göre tarihi M.Ö. 3500'lere kadar giden Antik Çin'de M.Ö. 1500'lerde Şang Hanedanlığı döneminde ejderhaların yazılı anlatımları ve özellikleri karşımıza çıkmaktadır. Amerika kıtasında antik dönemlerde yaşamış Maya, İnka ve Aztek halkları da ejderhalara inanıyor ve onların değişik formlarda heykel ve kabartmalarını yapıyorlardı. Batıda ejderhalar kanatlı tasvir edilirken doğuda ise kanatsız şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu ve bunun gibi birkaç ufak ayrıntı dışında birbirinden habersiz birçok antik toplum aşağı yukarı aynı şekillerde bu yaratıkları tasvir etmişlerdir. Dünyanın hemen her yerinde pek çok krallık logo olarak ejderhaları seçmiştir. Dinlere bakacak olursak İncil'in 13. kısmında Ege Denizi'nden çıkan bir ejderhanın öyküsü anlatılır. İslam inancında ise çeşitli hadislere dayandırılarak Hz. Süleyman'ın güç yüzüğünün saklandığı yerde bir ejderhanın koruduğu İslam ansiklopedisinde anlatılmaktadır. Efsanevi bir masal yaratığı olarak kabul gören ejderha, çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere sahip, kuvvetli ve büyük bir kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiştir. Genellikle ağzından ateş çıkardıkları da söylenmektedir. Ejderhaların gerçekten yaşamış veya yaşıyor olduğunu savunanlarsa ilginç şekilde arkeologlar, zoologlar veya antropologlar değil de dil ve davranış bilimcilerdir. Ejderha olgusuna abartılardan uzak bir pencereden bakıldığında tüm dünya tarihi boyunca hemen her kültürde kabul görmüş, toplumun en üst kesimleri tarafından benimsenmiş ve aşağı yukarı dünyanın her yerinde birbirinden habersiz toplumlar tarafından aynı şekilde tasvir edilmeleri bu canlıların sadece hayal ürünü olmadıklarının açık kanıtıdır. Ejderha, Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Ejderhanın Türkçe karşılığı Evreyen veya Serhan'dır. Türk mitolojisinde Evreyen olarak bilinen varlık söylencesel dev bir sürüngendir. Kanatlıdır, korkunç bir görünümü vardır. Bazen devasa bir yılandır. Yer altındaki mağaralarda yaşar ve orada bulunan hazineleri korur. Sularda veya ormanda yaşadığı da anlatılır. Bazen ateşin içinde barınır. Ağzından ateş saçar. Kuraklığın ve ölümün simgesidir. Masallarda suyun önünü keser ve bırakmak için karşılığında kurban ister. Su yaşam demektir. Dolayısıyla onu kendi denetimine alarak yaşama sahip olacaktır. Bir başka açıdan bakıldığında susuz bıraktığı yeryüzünde ölüm ve kaos getirir. Öteki taraftan bunları elinde bulundurduğu için aynı zamanda bereket, refah ve güç simgesidir. Altay inanışlarında Bükrek adlı iyicil bir ejderha ile Sengal adlı kötücül bir ejderhanın birbiriyle yaptıkları savaşlar anlatılır. Kainat, acun, var olan her şeyin tümü gibi anlamlarda kullandığımız evren sözcüğü de etimolojik olarak kökenini ejderha figüründen almaktadır. Türk mitolojisinde dünyanın bir ya da daha fazla ejderha tarafından döndürüldüğü yani evrildiği düşünülür. Bu ejderhaya da evren denirdi. Daha sonra i harfi düşmüş ve sözcük evren haline almıştır. Evire çevire dövmek tabiri de buradan türemiştir. Değişik Türk topluluklarında tarih içerisinde Abran, Avrağan, Avrağan, Evren, Ebreyen, Ebren, Evren şeklinde sıralanabilecek uzun bir dönüşüm zinciri hep ejderha, yeraltı canavarı, yeraltı deniz yılanı, yeraltı ejderhası gibi anlamları içerir. Türk mitolojisi ve sanatında da büyük bir yer tutmuştur. Bu efsanevi hayvan gök, yer ve su unsurlarına bağlı olarak geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Türklerde özellikle erken dönemlerde bereket, refah, güç ve kuvvet simgesi olarak kabul edilmiş bu efsanevi yaratık Ön Asya kültürüyle ilişkiye geçildiğinde bu anlamları zayıflamış ve daha çok alt edilen kötülüğün simgesi olmuştur. Çin kaynaklarından Şihişi ve Hanohanchu da gök ve yer ibarelerinden bahsedilirken Hunların bir ejder festivali düzenlediğinden söz edilir. Hisungnuların merkezlerinin ejder şehri olarak anılışı da belki eskiden bazı Türk toplulukları arasında ejder kültürünün varlığını ortaya koyuyor. Türk kozmolojisinde yer ejderleri ve gök ejderlerinden söz edilir. İnanışa göre yer altında ya da derin sularda bulunan yeraltı ejderleri bahar dönümünde yerin altından çıkıyor, pullar ve boynuzları oluşturarak gökyüzüne yükseliyor. Bulutların arasına karışıyordu. Böylece yağmur yağmasını sağlayarak bereket ve refahın oluşmasına katkıda bulunuyordu. Evren kelimesi evrilmek sözcüğüyle bağlantılıdır. Döndürmek, çevirmek, kıvranmak gibi anlamlar içerir. Evren aslında bir ejderhadır. Tıpkı ejderha gibi evren de büyük bir insanüstüdür. İnsan aklıyla bütün niteliklerini anlamak mümkün değildir.
tıpkı kainat gibi evrilmekte, dönüşüm geçirmekte ve büyüyüp genişlemektedir. Ever, Moğolca'da boynuz demektir ve ejderhaların boynuzlarının olduğu yaygın bir inanıştır. Tunguz dilinde üre sözcüğü yılan veya ejderha anlamı taşır. Tunguzca'nın Ula lehçesinde ise vere sözcüğü aynı anlama gelir. Günümüzde ejderhalara ait olduğu iddia edilen pek çok görüntü zaman zaman amatör kameralara yansımakta. Ayrıca dünyanın hemen her bölgesinde bulunan değişik formlardaki tanımlanamayan fosillerin tarihe mal olan bu canlılara ait olduğu düşünülmektedir. Ejderhaları gördüğünü iddia eden görgü tanıklarının sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. İşte internete düşen o görüntülerden bazıları. T'as filmé? Oui. T'as vu les trucs qui se sont séparés? Oui.